Bu bölümde koltuklarınıza kurulun, çok önemli olaylar var. Bir tanesi benim gibi kripto paralarla ilgili yayın yapan YouTube kanallarını kapsıyor. YouTube yasakları anlaşılan o ki bütün dünyada geri geliyor dostlar. Ben de şu an hiçbir sorun yok. Her şey pırıl pırıl ama ne olur ne olmaz. Gerçekten tedbir almak lazım. Sizlere YouTube'dan ulaşamayabiliriz. O nedenle bu videonun altında yer alan Telegram kanallarına ve gruplarına katılmanız, Twitter'dan takip etmeniz, yeni videolar için kurduğumuz e-posta bildirimine e-posta adresinizi bırakmanız gerçekten hem sizin için hem de benim için çok önemli. Hepsinin linki bu videonun açıklama kısmında tane tane var. Çok önemli bir konu ya. Dostlar ne olur atlamayın. Sonra yaparım falan da demeyin. Bence bu videoyu izler izlemez yapın. Bunlar dışında bakın bugün gerçekten yine çok sıcak, çok kritik olaylar var. Bitcoin'de bir rekor var. Altcoin'lerde sert bir kırılım bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde IOTA'daki bu saldırı var ya, daha IOTA bu saldırıdan dolayı toparlanamadan blockchain'i hala çalışamaz haldeyken bu sefer 2020'nin önemli bir trendini tehdit eden bambaşka bir saldırı var. Tüm bunları ortaya çıkaracağız. Biz yatırımcılar olarak bu tehditlerden, bu saldırıdan acaba kendimizi nasıl koruyabiliriz? İşte bunları analiz edeceğiz ve tabii ki de Bitcoin. Bana sürekli sorduğunuz Bitcoin Cash. Neredeyse son 2 yılın en böyle altın çağını yaşayan Ethereum ve Ripple'ı, XRP'yi teknik analizlerini böyle bam diye masaya yatıracağız. Elinizde dostlar, elinizde herhangi bir altcoin varsa da özellikle Altcoin Cap analiz bölümünü mutlaka izleyin. Çünkü o analizler yeryüzündeki tüm altcoin'leri kapsıyor. Merakla beklediğiniz Ledger çekilişi de bu videonun sonunda nihayet yapıyoruz. Yeni Ledger çekilişinde hemen böyle jet hızıyla başlatmamı istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin ve yorumlarınızı mutlaka yazın. Ekstradan abone olun ve zile dokunun. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ama yatırım tavsiyesi de vermeden bam bam başlıyoruz. Bu videonun açıklama kısmındaki her coin'in dakikalarına tıklayarak o coin'in analizine hızlı bir şekilde geçebilirsiniz diyerek madde 1. Şimdi birinci maddede Bitcoin ile başlamak istiyorum ve kendimce de çok net bir şey söyleyeceğim size. Bakın kısa vadeli düzeltmeleri olsa da uzun vadeli olarak halving'in yani blok yarılanmasının olumlu havasına bence girdik gibi duruyor. Çünkü bugüne kadar halving fiyatlaması genelde ne oluyor? Bitcoin'de hep halving gerçekleştikten sonra oluyor ki öncesinde aslında şu andan bahsediyorum. Yani öncesi süreçte de birazcık böyle bir iyimser bir tabloyla başlayabiliyoruz. Tabii %100 diyemesek de yine de önümüzdeki süreçlerde halving'de böyle olabilir. Ama dostlar beni biliyorsunuz, eşeği de bir yandan sağlam kazığa bağlamak lazım ve işlem yaparken de stop loss yani zarar durdur fonksiyonunu da uygun şekilde belki de kullanmak lazım. Bitcoin'de videonun başında dediğim gibi bir rekor var dostlar. Bakın Chicago merkezli CME vadeli Bitcoin işlemlerinde hacim felaket yükseldi. Tam 1 milyar dolar hacim var. Bu da tabii ne oluyor? Bitcoin'in fiyatının böyle çok yükselmesiyle kendisini gösteriyor. Her alanda yani sadeli vadeli işlemlerde değil her noktada Bitcoin talep edilen, talep gören bir varlık, para, emtia artık neyse o hale dönüyor. Bu arada direkt Bitcoin ile ilgili değil ama genel olarak kripto paralarla ilgili şöyle bir olay da var. Simpsonlar dizisini biliyorsunuz değil mi? İşte o dizinin yeni bölümünde yaklaşık 2 dakikalık bir kısmı kripto paralar ayırmışlar ve direkt kripto paraların ne olduğunu böyle en basit şekilde anlatmaya çalışmış, ifade etmeye çalışmışlar. Bunun dışında bir de yazı gördüm dostlar, ilgimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakın Amerikan Merkez Bankası Fed var ya, işte Fed'in böyle bir 100 senelik geçmişini ortaya koymuşlar, bir analiz etmişler. Daha doğrusu ilk kurulduğu yıllara bakmışlar ve onu Bitcoin ile karşılaştırmışlar. Gerçekten diyorlar ki Fed de aslında kuruluşu, Fed'in, Amerikan Merkez Bankası Fed'in de kuruluşu Bitcoin'e çok benziyor. Yani merkezi olmayan bir yapı olarak kuruldu deniyor. Baktığınız zaman 100 sene öncesinin Fed'i ile şimdinin Bitcoin'in kıyası ilginç geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu arada dostlar, Çin'i biliyorsunuz. Çin resmi olarak yaklaşık 1 senedir kripto paraları, teknoloji, işte uygulanabilirlik ve yaratıcılık kategorilerinde kendi içinde değerlendirip böyle bir liste yayınlıyordu. İşte çok yeni bir şekilde bir liste daha yayınladı dostlar. Bakın bu listede şöyle hızlıca sizlere söyleyeyim. Bu listede 1. EOS, 2. Tron oldu. 3. de Ethereum, 4. Lisk ve sonrasında da Steam, IOST diyerek gidiyor ve 11. sırada da Bitcoin var dostlar. Hani nispeten hani Bitcoin
Bitcoin ağının Ethereum'a göre falan daha yavaş olduğunu düşündüğümüzde 11. sırada yer alması biraz böyle bir haksızlık olsa da ilk sıralarda yer almayacağı da herhalde kesin gibi bir şey. Öte yandan dostlar, Bitcoin'in teknik analizine geçmeden önce ben şunu da söylemek istiyorum. Cointelegraph çok yeni olan bir analizinde diyor ki Bitcoin'in dominansı, yani tüm kripto paralar içindeki ağırlığı, gücü, artık ne derseniz, son 6 ayın en düşüğünde. Yani para altcoin'lere baktığın zaman daha çok akıyor ama bu ultra yüksek bir boğa sezonu anlamına gelmiyor diyor. Çünkü altcoin'lerde duraklıyor bir pause modunda ama ona rağmen market cap'i, yani piyasası değerleniyor diyor. Baktığın zaman evet, yani böyle altcoin'lerin market cap'inin de teknik analizini yapacağız dostlar. Onu lütfen kaçırmayın ama isterseniz önce Bitcoin'in teknik analizine şöyle bir geçelim. Şimdi Bitcoin'in teknik analizinde tek bir yol yok dostlar. Birden fazla yol ve senaryo var. Bunları zaten beni sürekli izliyorsanız farklı senaryoları, ihtimalleri sizlerle paylaşıyorum. 1 Aralık 23 Aralık'tan beri bir yükselen takas formasyonu içindeydik. Bunda zaten sonun düşüş olacağını söylemiştik ama merak etmeyin, şimdilik gerekli düşüşü zaten yaptık. 10.000 dolar civarlarında takılırken işte geçtiğimiz günlerde gece oba çalıştı. Bunu da tahmin ettik aslında, yani videolarda konuştuk. 1 saat sonra çalıştı ve 9.300 dolar bölgelerine kadar ani düşüşle bu takozu da kırmış olduk. Peki Eren, hani şunu soruyor olabilirsiniz. Eren, biz yani bu takozun içerisine tekrar girip tekrar yükseliş hattına döneceğini biz nasıl bileceğiz? Biz bunu nasıl anlarız diye sorabilirsiniz. Dostlar, çok uzak değil, hiç hayal değil. Bakın 10.000 doların üzerinde kalarak geçireceği her saniye, bakın 10.000 dolar üzerinde geçireceği her saniye birinci senaryoya göre, yani buna göre yükselişi getirebilir. 50 günlük hareketli ortalama ama çok iyi değil. Yine de 200 günlük tarafı güzel. Bollinger bandı daraldı. Bir hareket, bir kırılım oralardan gelebilir, bunu da söyleyeyim. Bitcoin'de geçiyorum ikinci senaryoya. Geçen gün az önce konuştuk. Obo formasyonu çalışırsa sıkıntı demiştik ve nitekim de videoyu paylaştıktan 1 saat sonra çalışmıştı ya. İşte anlık olarak 9200, 9300, yani borsadan borsaya değişse de o civarlara kadar düşüş görmüştük. Bu düşüş 8900'lere kadar gidebilirdi ama 9200 bölgelerinde sınırlı kaldı. Sonuç olarak yatırım tavsiyesi almadan bir güvenli aralık bırakarak işlem yapıyorsanız sizin için bu güzel bir fırsat yaratmış olabilir. Bu analizde senaryoya göre ise de Bitcoin'in kendisini kanıtlayabilmesi için kesinlikle, bakın bunu söylüyorum biliyorsunuz, kesinlikle abi artık 2 daha 4, başka bir yolu yok. 10.100 dolar üzerine kalabilmesi gerekiyor. Bu çok açık ve çok net bir gerçek ya. Bence böyle. Ve şu an ne oluyor? Tam aralarda böyle bir boşlukta geziyor. Yani henüz bence kendisini uzun vadeli, tamam halvingin olumlu havasına giriyor gibi duruyoruz ama uzun vadeli bir yükseliş için bence kendisini kanıtlama arifesinde, daha kanıtlamış değil. Bir sonraki destek seviyesi de 9.100 dolar bölgesi, onu da kırarsa 8.400'ler ve onu da kırmamız durumunda 7.750-7.500 bölgesine gelebiliriz. Bunları not alın diye söylüyorum. Bu bölgelere şu an bir düşüş beklentim var diye kesinlikle söylemiyorum dostlar. Sadece nedir? Bitcoin'in olası bekleme yapabileceği durakları sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü ne olur bunları bilirsek, destekleri, dirençleri bilirsek ne olur? Hani yatırım tavsiyesi değil ama işte destekte alırsın, dirençte satarsın, yani en basit mantıkta bunlara yakın bölgelerde yaparsın. İlla böyle tam desteği burası, Eren bura dedi diye orayı zorlamanıza gerek yok dostlar. Ve bir yandan da parabolik sarada baktığımız zaman saatlik, 4 saatlik grafikte pardon, al sinyali üretmeye başlamış ve günlük grafikte de bunu söyleyeyim, al sinyali yok. Yani 4 saatlikte al diyor, al sinyali veriyor. Yani sinyal derken böyle bir indikatör, böyle bir sonuç üretiyor ama günlükte bir yok. Peki Eren, bu ne anlama geliyor diye bana soruyor olabilirsiniz. Dostlar, gün içinde kısa süreli, yani böyle day trading dediğimiz, sabah aldım öğlen sattım, öğlen aldım akşam sattım tarzı böyle kısa süreli işlemlerde Bitcoin'de yükseliş ihtimali, kar bırakma ihtimali varken böyle hani uzun vadeli bir tık daha böyle 3 gün 5 günlük gibi işlemlerde henüz daha o çok olumlu bir havada değiliz. Bunu da söyleyeyim. Diğer senaryoları da bu arada başka videolarda konuşabiliriz ama toparlamak gerekirse Bitcoin'in 10.100 dolarda kalabilmesi bu iki senaryoda da yükselişi destekleyebilir. Önceki videolarda bunu konuştuk. 10.100 eşittir gerçekten kripto sözlük. Şu noktada benim için gerçekten çok önemli. Nitekim Bitcoin 10.100 dolar üzerinde sağlam şekilde geçtiğimiz günlerde ben kendim yırttım, biliyorsunuz buralarda anlattım. Geçtiğimiz günlerde, haftalarda 10.100'de tutunamadık. O yüzden 10.800'leri, 11.000 dolarlara çıkamadık. Buraları konuşamadık. En azından şu an benim hiç acelem yok. Gerçekten. Önemli olan ne zaman alım satım yapacağımızı bilmek abi. Olabildiğince bunları tahmin edebilmek. Ya örneğin Bitcoin 10.300 dolardayken, 10.400 dolardayken böyle her şey yemyeşilken, herkes böyle süper keyifli
keyifliyken biz Bitcoin alsaydık alın. Yani alın işte şu an çatır çatır zarardaydık dostlar. Beklememiz gerekiyordu diyerek şimdi Ethereum'a geçmek istiyorum. Ethereum'un teknik analizini yapmak istiyorum. Ama kısa tutmak istediğim için genel piyasasına değinmeyeceğim dostlar. Aynen Bitcoin Cash ve XRP'de Ripple'da da bunu yapacağız. Sadece fiyata odaklanacağız ama başka bir videoda yine önemli haberlerini analiz edebiliriz. Ethereum'da şu an tam 297 dolarda, bakın not alın, 297 dolarda güzel, yani böyle hafif sert bir direnç var. Biraz yukarı biraz aşağı böyle bir o dirence yaklaşmaya çalışıyoruz Ethereum'da ama henüz şimdilik aşabilmiş değiliz. Fena durmuyor bu arada Ethereum'un tekniği, onu da söyleyeyim. Uzun vadeli güzel duruyor yani, çünkü bir çanak formasyonu var. Yatırım tavsiyesi değil ama uzun vadeli olarak bence hedefi çanağın tam da başladığı yer olan 364 dolar civarlarını yakalamak olabilir. Ethereum'un hedefini söylüyorum. Ama bu dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Oraya kadar yükselebilir veya birazcık kesintiye de uğrayabilir. Aralarda düzeltmeler de yaşayabilir ama ne olur dostlar, Ethereum'un teknik analizi baktığınız zaman Bitcoin'inkiyle kıyasladığımız zaman bence şu an bir tık daha iyi duruyor. Çünkü parabolik SAR mesela bakıyoruz, hem 4 saatlikte hem de günlükte al sinyali veriyor. Bitcoin'de nasıldı? Böyle değildi. Günlük grafikte yeni başlayan güzel bir Golden Cross var. Umarım devamı da çatır çatır yükseliş olarak gelir ve her ne kadar Ethereum altcoin ekosistemi içerisindeki önemli bir yere sahip olsa da genel olarak tüm altcoin'ler aynı yönde hareket ettiği için biliyorsunuz bunu. Dolayısıyla altcoin market cap analizi de bence bu noktada çok ama çok daha kritik hale geliyor. Ya o kadar kritik ki geçen tam olarak konuştuğumuz yere yakın yerler vardı ya, böyle 117 milyar dolarda bir şey var demiştim size, direnç var demiştim ki oradan da dönmüştük. Neyse, onu analiz edeceğiz. Siz izlemeye devam edin diyerek. Şimdi 3. maddede Ripple'ın XRP'nin teknik analizine de bakalım dostlar. XRP'de önceki analizlerde dediğim şekilde böyle ilerlemeye yavaş yavaş devam ediyoruz. Fincan bitmiş ama kulbu kalmış. Yani kulbu da başlamış ama henüz bitirmemiş. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama dostlar, bir süre daha yatay gelip sonrasında kulbu tamamlamak için XRP Ripple yükselişe geçebilir. Bu yükselişte tamamlandığında bir bakmışız abi 45 sente kadar yükselmiş olabilir. Günlükte çünkü Golden Cross var. XRP'de 24 sentin altına düşmedikçe de şöyle bu yükseliş beklentisi bence benim nezdimde devam eder. Sonuç olarak XRP'nin grafiğini bayağı beğendim ben. Yani eğer marketten topluca böyle birileri parayı enjekte etmezlerse, tüm coinleri düşürmezlerse, yani yeni başlayanlar için biraz daha böyle basitleştireyim. Bunu yapmazlarsa, hortumlamazlarsa parayı, genel olarak XRP bir tık daha yükselişe yakın gibi duruyor. Hatta ben de bir miktar alım yapmayı planlıyorum diyerek 4. madde yani Bitcoin Cash'e geçelim dostlar. Bitcoin Cash'te de aynı XRP'deki gibi bir fincan vardı. Zaten bakın bu mavi çizgiyi ben 2 hafta önce falan Bitcoin Cash videom için çizmiştim yanılmıyorsam, yani o videoya bakabilirsiniz. Fincanı bitirmiş, artık kulbunu tamamlamakta uğraşıyor gibi duruyor Bitcoin Cash ve 420 doların üzerine yeniden çıkarsa evet artık kulbun tamamlamasına daha yakınız diyebiliriz. Yani kulp artık daha kolay tamamlanabilir. Uzun vadede, ama uzun vade bakın bunun altını böyle kalın kalemle çiziyorum. Hemen bugün yarın beklemeyin. Eren uzun vade dedin, İşte bir hafta sonra niye olmadı demeyin dostlar. Çünkü gerçekten uzun vade teknik olarak hani ne dedik abi? Kulbun içi, yani daha doğrusu fincanın içi kadar bir yükseliş beklenir ya teknik analizde. Bunu Bitcoin Cash'ten bağımsız söylüyorum. Bu genel bir yargıdır. Tabii ki her zaman gerçekleşmesi, %100 gerçekleşmesi beklenemez ama eğer bu Bitcoin Cash'te çalışırsa dostlar ne olur? 842 dolara kadar yükselebiliriz uzun vadede. Eren demişti dersiniz, bakın 842 dolar diyorum, tamam mı? Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil ama kripto paralardan bir anda böyle bir büyük bir para çıkarsa her şey tam tersine dönebilir ama her şey aynen şu an olduğu gibi biraz böyle bir tıkırında gitmeye devam ederse böyle bir yükseliş mümkün olabilir. Bir de zaten biliyorsunuz Nisan ayında ne var? Bitcoin Cash'te bir blok yaralanması, halving var. İşte bunlar da genel olarak Bitcoin Cash'i destekleyen öğelerden, gelişmelerden bir tanesi olabilir diyerek evet, şimdi isterseniz 5. maddede benim böyle kişisel olarak oldukça önemsediğim bu tüm altcoin'lerin market cap'inde şöyle
kısaca bir analiz edelim. Piyasa değerini ortaya dökelim dostlar. Şimdi altcoin market cap geçtiğimiz günlerde 117 milyardaki dirençten dönüp hatırlarsanız tüm altcoin'leri patır patır düşürmüştü. Bence en iyisi zaten tüm altcoin'ler genelde böyle birlikte hareket ettiği için tek tek böyle her birinin analiziyle belki de zaman kaybetmek yerine çok özel coin'ler yoksa sepette direkt bu altcoin market cap'e bakıp da böyle hepsi içinde bir şeyler söylemek daha mümkün olabilir. Her neyse şu an market cap dostlar 99 milyar dolarda ve ne oldu? 101 milyarda bir direnç daha var. Üzerine çıktık ama tutunamadık dostlar. Onu aşabilirsek bence az önce konuştuğumuz Ethereum, XRP ve Bitcoin Cash'te fincanın kulbunu tamamlamaya daha gönüllü olabilirler. Yani tamamlamak için daha hızlı hareket edebilirler. Günlükte de Golden Cross dediğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı böyle yukarı doğru kesme hareketi var. Biliyorsunuz yani Golden Cross'lardan sonra her zaman olmasa da genelde yükseliş gelebiliyor. Sonuç olarak şu önümüzdeki minik direnci şöyle net bir şekilde açabilirsek, oralarda tutunabilirsek dostlar ben takip edeceğim. Siz de takip edin. Ondan sonra yükseliş gelebilir ama dostlar ondan önce konuşmamız gereken daha kritik bir olay var. Burada oluşan bir simetrik üçgen var dostlar. Bakın simetrik üçgene ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir formasyon var. Yani kalıp hareket var. Bu formasyonda da biliyorsunuz ne olur? Yükseliş veya düşüş ihtimali eşittir. Ama umuyorum ki gerçekten yukarı yönlü yükseliş olsun. Gönlüm onu istiyor. Gerçekten hepimiz, siz, biz hepimiz para kazanalım abi. Benim gönlüm onu istiyor. Fakat ne olursa olsun sert bir kırılım. Bakın videonun başında dediğim gibi kapıda bizi bekliyor dostlar. Özellikle altcoin'lerde bunu da benden duymuş olun. Ve dostlar şimdi ne yapalım? 6. maddede jet hızıyla gitmeye devam edelim. Tüm kripto para yatırımcılarını ilgilendiren şu saldırı konusu var ya, onu ben bir netleştirmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Daha önceki videolarımı izleyenler bilirler. Size raporlarıyla, araştırma sonuçlarıyla gelerek, belgelerle konuşarak dedim ki 2020 yılında kripto paralarda trend olacak ve kısmen büyümesi ve dolayısıyla da ilgili yatırımcısına da para kazandırması beklenen altcoin'ler DeFi dediğimiz Decentralized Finance, yani merkezi olmayan finans uygulamaları olabilir diye bunları konuşmuştuk dostlar. Bu uygulamaların en büyük özelliği neydi? Akıllı sözleşmeleri aktif ederek kripto paralarda o bildiğimiz bankadan gidip böyle kredi çeker gibi kredi çekebilme özelliğiydi dostlar. Yani geleneksel bankacılık sistemini alıyor, blockchain'e entegre ediyor, kripto paralara getiriyor. Şimdi böyle bir iş varken özellikle bankacılık sisteminden birileri bu işten rahatsız olamazlar mı? Gerçekten ben bunu sorgulamaya, ben sorgulamaya başladım. Hepinizi de buna davet ediyorum. Çünkü DeFi'ye saldırılar başladı dostlar. Bakın saldırılar var. Bu çok kritik bir mevzu. Çünkü bu sefer de dostlar IOTA'dan sonra bir borç verme, kredi verme platformu olan BaseX hacklendi. Evet, çok popüler bir platform değil ama direkt zaten DeFi daha henüz çok popüler olmamış. 2020'de bekleniyor popüler olması ama direkt DeFi denen ve geleceği olan bir trendin önünü kesmeye başlamadan bu trendi bitirmeye yönelik bir hamle olabilir. Çünkü Amerika'nın kapital para babalarındansanız, kapitalizmin sert yüzünden böyle hani o demir yumruğundan para kazanıyorsanız, imparatorluğunuzu Wall Street bankacılık sisteminden paradan para kazanma üzerine kurmuşsanız o zaman bankacılık sistemini blockchain'e, kripto paralara böyle yenilikçi şekilde getiren bu akımın önünü kesmek istersiniz değil mi? Hani çünkü siz bir imparatorluk inşa etmişsiniz. Başkası üzerinden para kazanmaya 100 senedir, 200 senedir yaptığınız gibi devam etmek isterseniz işte bu nedenle endişem o ki dostlar. Bakın endişem o ki umarız 2020'de önce IOTA sonra BaseX ile başlayan bu saldırı trendi, saldırı serisi artık ne derseniz diğer altcoin'lere sıçramasın. Gerçekten. Bu saldırıda da CoinDesk'in haberine göre dostlar saldıran önce geliyor 350 bin dolarlık Ethereum'u çalıyor. Sonrasında da durmuyor. Bir kez daha geliyor ve bu sefer de tam 633 bin dolarlık Ethereum'u çalıyor. Yani toplamda 1 milyon dolarlık bir kayıp var. Böyle bir saldırı var. Tamam, kripto paraları içerisinde bu 1 milyon dolar çok önemli değil ama bence yapılan önemli dostlar. Yapılan çok önemli bir şey. Bu saldırılarda öne çıkan bir diğer görüşe göre de kripto para sahasında milyon dolarları olanlarla hiçbir şey olmayanlar arasında açık bir savaş var. Böyle bir savaş başladı. Yani bir tarafta para yatıran para babaları var, ya daha doğrusu para yatıran veya yatırmayan, bir tarafta da zihni açık olan insanlarla, işte startup kafasındaki insanlar arasında
arasında kıran kırana bir savaş başlıyor. Yani bu yorum düşününce aslında gerçekten kulağa, akla, zihne mantıklı geliyor. Çünkü parası olan önce parasını kaybetmeden daha çok para kazanmak istiyor ya. Parası olmayan da ne yapıyor? Bankacılık gibi paranın kaynağını yıkacak yeni uygulamalar, disruptive dediğimiz bu yıkıcı teknolojiler var ya, bunların peşinde koşarak paranın bir yolu var. Paranın bir yolu var dünya sahnesinde. İşte o yolu değiştirmeye çalışıyor. O muslukları kendine doğru çevirmek de istiyor. Tabii ki de bunu böyle anlatıyorum ama daha yenilikçi modellerle yapıyorlar. İşte DeFi dedik, bilmem ne dedik. Ve işte videonun başında dediğim konuya gelelim. Bizler küçük yatırımcılar bu saldırılardan, bu hacklenmelerden paramızı nasıl maksimum düzeyde koruyabiliriz derseniz de bir kere piyasada ne olduğu bilinmeyen yerlere paramızı göndermeyeceğiz, yatırmayacağız. Her şeyi göstermez ama en basitinden şunu bile yapabilirsiniz. Bakın, bir yere bir yatırım yapmak veya çok az bilinen yeni bir borsayı kullanmak istiyorsanız şayet girin abi Wheezy adresine. Bu siteye girdiğiniz zaman karşınıza küçük bir kutucuk çıkacak. İşte o kutucuğa da borsanın veya artık site adres neyse onun adresini yazın ve sitenin web adresi ne zaman kayıt edilmiş, ne zaman satın alınmış, yani iş ne zaman başlamış ve ne zamana kadar da kayıt edilmiş. Çünkü bunu alırsınız, domaini, alan adını ömrü vadiyelik böyle sonsuza kadarlık kayıt etmezsiniz. 3 sene, 2 sene, 1 sene bu iş ne kadar uzun vadeli bu domain kayıt edilmişse bu işe daha uzun vadeli o şirketin sahibi gözünde bakıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu her şeyi göstermez, sadece küçük bir ipucu olabilir. Bir de aşırı hacimsiz borsalardan uzak durun. Aynı zamanda hacminde çok olmasının çok iyi bir şey anlamına gelmediğini, hackerların, saldırganların bu yüksek hacimli borsaları tercih edebileceğini unutmayın. Çünkü çok yüksek hacim demek çok para demek. Yani hackerlar için daha büyük bir hedef tahtası anlamına gelebilir ama az hacimli borsada da içeride az dönen parayla da hiçbir hacker, en azından genel trend böyle, uğraşmak istemezler. Ayrıca bizzat sizin kullandığınız ya da seçtiğiniz borsanın, uygulamanın kullandığı akıllı sözleşmelerde de sorun olursa patlayabilirsiniz dostlar. Örneğin mesela diyor ki Genesis kurucusu Martin Köppelman diyor ki birçok sözleşmeye yetki vermiş olabilirsiniz. Bilerek veya bilmeyerek bu sözleşmeler hataları içerebilir veya admin anahtarı çalınabilir. Bu durumda da tokenlarınız, coinleriniz direkt abi puf diye uçabilir. Bu da eşittir paranın çalınması anlamına geliyor. Özellikle hangi sözleşmeleri kullanıyorsunuz, ne yapıyorsunuz yani, ya da kullandığınız borsa hangi akıllı sözleşmeleri kullanıyor? Bunları tabii ki bilmiyoruz ama bilinçsizde hiçbir şeye yetki vermeyin dostlar. Kendisi bunu söylüyor. Şimdi isterseniz bu konu sanırım gerçekten anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bugünün bonus bilgisine geçelim. Neyden bahsedeceğim biliyor musunuz? Hepinizi ilkokula götüreceğim. İlkokuldan hatırladığımız silgi var ya, işte silgiyle ilgili çok minik bir bilgi vereceğim. Çok eski zamanlarda silgi yerine bildiğimiz insanlar ekmeği kullanıyorlarmış, biliyor musunuz? Yani silgi yerine ekmek. Şöyle bir hayal edin. Sonrasında 1770'te Edward Nein adlı bir zanaatkar ortaya çıkıyor. Diyor ki lastiği deniyor. Daha doğrusu ortaya çıkıyor demeden önce lastiği deniyor. Ve lastiğin ekmeğe göre çok daha iyi sildiğini ortaya çıkartıyor. Ve sonrasında da işte bildiğimiz klasik silgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte böyle dostlar, yani bugün böyle çok içselleştirerek kullandığımız birçok şeyin aslında çıkışı çok ilginç noktalara dayanabiliyor. Şimdi de bugün ne yapacağız dostlar? Bu videonun sonunda çekilişimiz var. Ona geçelim. Bir sonraki bölüm sonunda da sizlerden gelen yorumları, soruları okumaya, tek tek olabildiğince cevaplamaya devam edeceğim. Bu arada yepyeni Ledger çekilişini hemen başlatmamı istiyorsanız ne yapın? Yorum olarak yazın. Bu videoyu beğenin ve tabii ki de ekstradan kanalıma abone olup yanındaki zille dokunun dostlar diyerek hadi şimdi çekilişe geçelim. Kazanan arkadaştan da şimdiden söyleyeyim, kazandığı profil üzerinden, kazandığı YouTube profili üzerinden bu videonun altına e-mail adresini yazmasını istiyorum. Açık adresini kendisinden alacağım ve hediye ledger'ını bizzat ben kargolayacağım. Hadi bakalım geçiyoruz. Basar basmaz bir kişi karşımıza çıkacak ve şanslı olacak ve akabinde de 5 tane de hızlı bir şekilde yedek seçeceğim. Çünkü biliyorsunuz bazen asil kazanana ulaşamıyoruz diyerek start'a bastım. Basamadım. Bastım. Tulunay Ulusoy. Dostlar, Tulunay Ulusoy bizden Ledger'ı kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Hızlı bir şekilde bana ulaşması gerekiyor. Videonun altına e-mail adresini kazandığı profilden yazması gerekiyor. Yoksa şimdi seçeceğimiz yedeklere geçeceğiz. Bakalım kimler geliyor. Yedeklerimiz Nezih Arıkan ilk yedeğimiz oldu. Hemen hızlı bir şekilde ikinciyi de seçelim. Nezih Arıkan ve Hakkı Gözener. Dostlar, Hakkı Gözener bizim ikinci yedeğimiz oldu. Hemen şöyle üçüncüyü de seçelim.
Üçüncü yedek Fatih Karaomca. Fatih Karaomca üçüncü yedeğimiz ve devam edelim dördüncüyle. Dördüncü Gökalp Taşçı oldu. Gökalp Taşçı. Ve geçiyorum son yedeğe dostlar. Son yedeğe. Ama kazananımız Tulunay Ulusoy. Bunu söyleyeyim. Ebu Bekir Genç de bizim son yedeğimiz oldu. Dostlar kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olun. Zile dokunun. Videoları beğenin. Ve mutlaka yorumlarınızı yazın. Çünkü ne kadar çok ilgi gösterirseniz size o kadar çok hediye dağıtabilirim. Ve tabii ki de o kadar çok bilgi de alırsınız aslında. Hediye bu işin tabii ki de birazcık işin süsü oluyor. Önemli olan bizim aramızdaki bağ. Önemli olan birlikte fikir alışverişi yapmamız. Bu her şeyin ötesinde bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.